Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Güneydoğu ilimizden gelen bir video. Burada bir define işareti var toprağın üstünde ve arkadaşlar alan taramayla bunun altının boş olduğunu ve altında bir tünel olduğunu ve bu tünelin ince kum ile örtüldüğünü fark ediyorlar. Yani burada bir giriş var, bir tünel girişi var, bir koridor girişi var. Gördüğünüz gibi çubukla da kontrol ediyor. Define işaretlerinin genelde yanında bir şey olma ihtimali %1'dir. Çünkü hem işareti yapıp hem defineyi yanına koymaz. Ama bazı işaretler vardır ki define 10 metre 20 metre çapında daire içerisinde olur bir işaret. O da genelde sıra dışı bir renk varsa, siyah leke varsa ondan dolayı doğal gibi görünüyor, işaret gibi görünmüyorsa genelde öyle olur. Tabii bunu bilmek için çubuğun kaya kontrol hareketi var. Bunu ben buldum, bu yöntemi, ve adına kaya kontrol hareketi diyorum. Çubuk hareketini. Videomda var. Kaya kontrol hareketi, özellikle bir video çekeceğim bu isimde. Çubuğun birçok hareketini ben keşfettim ve isimlendirip size öğretip gidiyorum. Şimdi arkadaşlar, çubuğu tutmak, nasıl yürümek, kaya kontrol hareketini, derinlik alma hareketini bilmeniz lazım. Derinlik alma hareketini de ben icat ettim. Ben keşfettim. Adına key hareketi koydum. Yani kaldır çubuğu ve indir. Key hareketi koydum. Bir de kaya kontrol hareketi koydum. İndirip kaldırarak net derinliği alabiliyorsunuz. Böylelikle kaya kontrol hareketiyle kayanın altında veya da içinde bir şey var mı yok mu bunu anlıyorsunuz kırmadan. Kaç metre derinlikte bunu anlıyorsunuz. Aynı zamanda derinlik alma hareketidir kaya kontrol hareketi. Sırf bunun için özel bir video çekeceğim. Kanalımda var ama özel kaya kontrol hareketi için özel bir video çekeceğim. Tamamen benim buluşumdur. Çubuğun bir sırrını keşfedişimdir. Evet, bu bir tünel hareketi arkadaşlar. Bakın sağdaki sağa, soldaki sola gidiyorsa tünel hareketidir. Ama şöyle bir şey var. Siz çubuğu bacağınızı normalden fazla kaldırırsanız bu sahte hareketi yapar. Sahte tünel hareketini yapar. Bu bir gerçek tünel hareketi. Ama yürürken bacağınızı fazla kaldırırsanız böyle sahte tünel hareketi de yapabiliyor. Onun için tutuş ve yürüyüş pozisyonu çok önemli. Bunun için videolarım var kanalımda. YouTube Define Kralı kanalımda. Bunun için videolarım var. Evet arkadaşlar. Eğer çubuğun 7 hareketini biliyorsanız, kasa hareketi, tünel hareketi, oda hareketi, kaya kontrol hareketi, derinlik alma hareketi, metal test hareketi, toprak altı işaret hareketi, havalandırma hareketi, boru hareketi, tünel hareketi, bunları biliyorsanız kazmadan toprağın altında ne olduğunu derinliğine kadar kağıda çizersiniz. Boşuna uğraşmazsınız yani. Ben ölüp gideceğim ama bu yetenekleri, bu keşiflerim size kalacak. Şu an 42 yaşındayım. 7 yıldır bu define işaretlerini çözer ve alan taramayı geliştirmekle meşgul. Kral alan tarama modelini ben yaptım. Dünyada kopyaları yapılıyor ama formül sadece şu an bende. Suya ve doğal kayaya gitmeyen sapına koyduğum formül sadece bende şu an. Formülü ben biliyorum yani. Şimdi şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Define videoları böyle keşif yaparken yüzünüzün görünmesi kanunen suç değildir. Yani hiç kimse sizi bundan dolayı suçlayamaz.
Onun için yüzünüzün görünmesini pek önemsemeyin. Mesela Yani çubukla gezerken, dedektörle mesela ararken biraz ya bu bir baba. suç değildir şu an. Çabuk hafif pozi kadar kore adoş. Aslında Kovga. defineyi satmak da Mesela. suç olmamalı. Yavaş yavaş. Kazıp çıkartmak da suç olmamalı. Bakın yurt dışında, Avrupa'da define çıkartmak, satmak internetten bunlar basit şeyler. Ama Türkiye'de zengin siyasetçiler Nerede on lan? defineyi götürüyor. Bu Gariban sefer var cezayı gariban kesiyor. Yani bu ülkenin hiçbir kaymağını zaten millet yiyemedi. Şimdi devlet Abi kilitli esar zoin çiye. millet gönüllü olarak müzeye koşacak. Müze insanları dövmemeli. Müze artık günümüzde insanlar için bir işkence oldu. Güven duymadığı bir yer oldu. Bunun sorumlusu devlet. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya tarihi eseri yabancılara mı satsın? Kardeşim siyasetçiler satıyor. Biz satsın demiyoruz. Biz diyoruz ki vatandaş define bulduğu zaman devlet ödüllendirsin. Böylelikle yurt dışına define kaçmaz. Olay bu yani. Devlet olarak defineciyi dövmeye kalkarsan devlet defineci sana define getirmez. Vatandaş sana define getirmez. Mesela bu yani. Şimdi biri tarihi eseri satarken yakalandı mı? Gel kardeşim tarihi esere el koyarsın. Dersin ki bir daha yapma bunu. Hadi güle güle. Devlet şefkatli olmalı. Ödüllendirici olmalı. Mesele bu yani. Sen siyasetçilere dokunmayacaksın devlet olarak. Garibanın üstüne çıkacaksın. Bir kere bunun defineciliğin hiçbir bölümü hapis cezası olmamalı. Hatta defineci ne yaparsa yapsın mahkemeye dahi çıkmamalı. Siyasetçiler götürecek, garibanlar ceza yiyecek. İşte bu sistemin ortadan kaldırılması lazım. Bakın İngiltere'de adamlar 1500 tane Roma sikkesi bulmuş. 3 kafadar. Tanesini 26.000 dolar devlet ödemiş. Sterlin ödemiş. Devlet böyle olur. Böyle kalkınır devlet. Defineciyi döverek değil, vatandaşını döverek değil. Kendi milletinden alıp yabancılara yediren bir siyaset var zaten Türkiye'de şu an. Allah kurtarsın sizi. Arkadaşlar, yere bir halı sererseniz çubuk oda çizer halının büyüklüğünde. Odaymış gibi gösterir çubuk. Çünkü halı kenarları enerji yayar. Bu da sahte oda olur. Onun için sahte oda mı, gerçek oda mı yapıp yapmadığını anlamak için derinlik almanız lazım. Duvar işareti yaptığı yerde. İşte derinlik alma hareketini bilmeniz lazım. Gelelim define kitaplarına arkadaşlar. Arkadaşlar bu gördükleriniz gerçek define kitaplarıdır. Birebir kopyasını da yapıyorlar. Sahtesini de yapıp satıyorlar. Ama şu an gördüğünüz gerçek bir define kitapları, orijinal define kitabıdır. Altın yazıyla yazmışlar. Aramice, İbranice ve Yunanca diğer dillerde Türkiye'de bol miktarda bulunur. Peki define kitaplarının fiyatı neye göre nasıl belirlenir? Bilir kişi nasıl belirlenir? Arkadaşlar, kitabın kimin yazdığı önemli. Kitabın kimi anlattığı önemli. Kitabın ne kadar sağlam olduğu önemli. Kitabın ne ile yazıldığı önemli. Yani altınla mı yazıldı, mürekkeple mi yazıldığı önemli. Kitabın içindeki sırları önemli. Kitabın bahsettiği tarih ve yıllar önemli. Ve kitabına göre sayfa başı piyasada değeri var. Mesela arkadaşlar, böyle deri üzerine yazılmış, gördüğünüz gibi altın yazma değil, bir deri üzerine yazılmış. Bu kitabın her bir sayfası Avrupa'da 10.000 dolar ile 100.000 dolar arasında. Bu şekilde. Mesela Türkiye'de Barnaba adlı İncil var. Değeri, her bir sayfasının değeri arkadaşlar 5 milyon
dolar değerinde. Çünkü önemli bilgi veriyor Hazreti İsa döneminden. Bu tür kitaplar çok değerli. Bu görmüş olduğunuz ise altın yazmalı, altın kaplamalı bir kitap ve gerçek bir kitap. Irak medeniyetine ait. İçindeki yazılar okuyabilen için çok değerli. İşte içindeki yazıları okusun arkeologlar, tarihten bilgilensin diye bu tür videoları atıyorum. Şimdi genelde bu kitaplar hep birbirine benzer. İşte üstünde akrep olur, kurbağa olur, haç olur, yılan olur. Büyü kitapları var, dua kitapları var, tılsım kitapları var. Gördüğünüz bu kitabın her bir sayfası Avrupa'da 2 milyon dolara gider. Her bir sayfası en az. Her bir sayfası. O kadar değerli. Avrupa için definelerin en önde gelenleri heykeller, sonra kitaplar, sonra sikkeler oluşturur. Tabi lahitler oluşturur. Şunu söyleyeceğim. Avrupa'da Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Azerbaycan'dan bir defineyi Avrupa'ya götürdüğünüz zaman, Amerika'ya götürdüğünüz zaman sorgusuz sualsiz internette ya da satabilirsiniz ya da müzeye verip parasını alabilirsiniz. Size bunu buraya niye getirdin, niye kaçırdın demezler. Bakın bu kitabın bir anahtarı da var. Muhteşem bir kitap. Bu kitabı Avrupa'da 15 milyon dolara babanın oğluna bile satarsın. Şimdi başka bir kitap var. Bu da altın yazmalı. Üzerinde Davut yıldızı var. Yani Yahudilere ait Aramice ya da İbranice yazıyor. Kitabın içindeki bilgi çok önemli arkadaşlar. Yani içindeki bilgi çok önemli. Tarihten bir sır vermesi çok önemli. Bu kitaplar gerçek kitap. Tabi birebir sahtesini de yapıyorlar ona göre. Kendi bulmadığınız defineye kefil olmayın. Kendiniz bulmadıysanız bir defineyi hiç kimsenin definesine kefil olup arkadaşlarınıza hadi bunu alalım demeyin. Bir define bulursanız bir avukat aracılığı ile yanınıza bir iki kişiyi alarak bir avukat aracılığı ile müzeye giderek müzeye vererek gerçek %50'sini alma hakkınız var. Ama hiçbir yere hiçbir zaman için tek başına gitmeyin. Ne avukatın yanına ne müzeye tek başına gitmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kral Alan Tarama adını verdiğim 2022 model paslanmaz çelik krom nikel karışımı olan Kral Alan Tarama arkadaşlar. Artık sadece nikel krom satıyorum. Bakır ve pirinç çubuk satmıyorum arkadaşlar. Onlar sakız gibi zamanla kararıyor, yamuluyor, bozarıyor, renk atıyor. Ve üstelik bunlar daha saf, daha iyi bulur. Şimdi arkadaşlar videoları izledikleri halde definecilerin hepsinin ortak bir hatası var. Hepsi aynı hatayı yapıyor. Hata şu: önce gösterdiğim gibi bu şekilde düzgün tutarak, bakın çubuğu bu şekilde düzgün tutarak, sonra yürüdükçe ellerini kaldırıyorlar ya da birleştiriyorlar ya da çok açıyorlar. Bundan dolayı da çubuk saçma sapan hareket yapıyor. Yani doğru tutuş, doğru yürüyüş yapmazsanız ve çubuğun 7 hareketini bilmezseniz, kasa hareketi, kaya kontrol hareketi, derinlik alma hareketi, oda çizme hareketi, tünel çizme hareketi, bunları bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Arkadaşlar bakın, videoları izlediğiniz halde bile yanlış çubuğu tutup yanlış yürüyorsunuz. Bakın çubuk bu şekilde tutulur. Bakın gövdeden ne kadar uzak. Bakın. Ve elimin düzlüğüne bakın. Aşağı doğru, bu bilek aşağı doğru inmiş. Bakın göbeğin altında bakın. Bu şekilde tutacaksınız arkadaşlar. Bakın bir çubuk boyu arada fark olacak. Bir çubuk boyu. Bunu sabit tutacaksınız. Yani bu şekilde yürürken bu şekilde yürüyeceksiniz. Yürürken çubuklar hep aynı aralıklarla yürüyecek. Ama siz ne yapıyorsunuz?
Böyle kaldırıyorlar adamlar. Saçma sapan hareket. Bu şekilde yürüyor. Bu şekilde yürüyor. Bu şekilde yürüyor. Bu şekilde yürüyor. Bunlar yanlış. Böyle olmaz. Videoyu izlediğiniz halde bile çubuğu doğru tutup doğru yürümüyorsanız boşuna uğraşırsınız. Yanınızdakileri de boşuna avare edersiniz. Boşuna yer kazarsınız. Çubuğu yanlış tutarsanız yanlış hareket yapar. Yanlış yere gider. Derinlik alma hareketini 40 kez gösteriyorum. Derinlik alma hareketini bile yanlış yapıyorsunuz. Bakın, standart çubuk tutma bu şekildir. Şöyledir. Bir çubuk boyu fark olacak arada. Bu şekilde. Bakın yandan göstereyim. Gördünüz mü? Bakın elim ne kadar önde ve aşağıda. Bakın şurada boşluk var. Baskı yapmıyorum yani. Buraya baskı yapmıyorum. Çubuk aynı bu şekilde. Solüsyon ön tarafta bakın. Bakın solüsyon ön tarafta. Bakın şöyle tam buğuma dek getiriyorum. Şu şekilde. Tamam mı? Bu şekilde tutacaksınız. Yani çubukları kaldırmayın. Bu şekilde. Bu şekilde. Yürüyüş modunuz şöyle olacak. Bakın dizi fazla kaldırmadan. Görüyor musunuz? Bakın çubukların arasındaki boşluk hep aynı. Ne kadar da yürürsem yürüyeyim çubukların boşlukları hep aynı. Bakın. Bir kere geri gelirken çubuğu indireceksiniz. Bakın. Ne kadar da yürüsem aynı boşluk. Bakın burada da yürüsem aynı. Burada da yürüsem aynı. Bakın. Gördünüz mü? Aynı. Aralık aynı. Bu şekilde. Siz böyle başlıyorsunuz. Sonra kaldırıp duruyorsunuz. Dozer misiniz kardeşim siz? Dozer kepçesi gibi çubuğu kaldırıyorlar. Böyle başlıyorlar. Sonra yürüyorlar böyle. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz kardeşim. İzlediğiniz videoyu bile anlayamıyorsunuz içinizdeki bazıları. 1 yıldır çubuk kullanıyor adam. Beni bir görüntülü ara diyorum. Adam başlıyor şöyle bakın. Böyle başlıyor, çubuk geliyor böyle. Çubuk geliyor böyle. Saçma sapan hareketler. Kardeşim bu iş ciddi iş. Yapmıyorsan yapmayacaksın. Yapacaksan adam akıllı yapacaksın. Sen gözü kapalı mı arabayı kullanıyorsun? Arabayı gözü kapalı mı kullanıyorsunuz? Şimdi bakın tekrar gösteriyorum. Sadece dirseğinizi kırın. Bitti. Bu. Böyle değil. Böyle bu. Bakın. Bir çubuk boyu fark var. Bu. Böyle yapıyor adam ya. Böyle tutuyor ya çubuk. Böyle tutuyor. Böyle tutuyor. Yani böyle çubuğu fazla sıkmayın. Standart rahat bırakın. Bakın rahat yürüyüş. Mesela arkadaşlar çubuk böyle duvar mı yapmaya başladı? Bakın aynı hizada olacak. Bakın. Gördünüz mü çubuk boyu? Mesela çubuk hareket etmeye başladığı zaman biraz yavaşlayın. Sonra bakın ne yapmaya çalışıyor. Şimdi derinlik alırken de büyük hata yapıyorsunuz. Derinlik nasıl alınır? Diyelim çarpı yaptı. Ya da duvar yaptı. Çubuğu şöyle yavaşça kaldırıyorsunuz. Elinizi bükmeden bakın. Bakın tekrar gösteriyorum. Eli bükmeden yavaşça kaldırıyorsunuz. Mesela 3 metrede bakın. Duvar yaptı mesela. İndiriyoruz çubuğu. Bakın yavaşça. 1 2 3 Bakın bu el hiç sağa sola gitmeden kalkıyor. Yavaşça. Aynı hizada bakın. Aynı hizada. Gördünüz mü? Bakın. 1 2 3 3'te mi çarpı yaptı? 3 metre, 2 metre. Olay bu. Bunu bilmeniz lazım. Yani hepinizin ortak hatası bu. Binlerce video geliyor. Hepsi aynı hatayı yapıyorsunuz. Kardeşim oda mı çizdi çubuk? Duvar olan yerde dur. Sonra derinlik al. 1 2 3 metrede mi duvar yaptı? Yani mesele şu. Bunu koruyacaksınız kardeşim. Bakın şu aralığı ne kadar da yürürseniz yürüyün. Aynı aralık olacak. Tamam mı? Şöyle çubuğu hafif ucunu düşüneceksiniz. Bakın elim gövdeden ne kadar uzak. Bakın 30 santim uzak. Şu bilek gövdeden 30 santim uzak olacak. Tamam mı kardeşim?
Hafif düşür çubukları. Şu ya şu. Yürüyüş bu. Bunu kaldırdın mı çubuk zaten dengesi şaşar. Bakın dengesi şaşar. Bu şekilde durursanız çubuk dengesi şaşar kardeşim. Yapmayacağı hareketleri yapar. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Yani bu hepinizin ortak hatası yani. Ondan sonra bir şey bulamıyorum. Kazıyorum, bir şey çıkmıyor. Kardeşim sen çubuk sana vermek istediği mesajı anlayamıyorsun ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bunlar kral alan tarama. Bu kral alan tarama 2021 model. Bakır ve pirinçten oluşuyor. Bakır ve pirinçten, sarı metalden oluşuyor. Bu da en son model 2022 Kral Krom marka, Kral Yaman markası. 2022 model. Paslanmaz çelik krom nikel karışımı bu. Mıknatıs tutmuyor. Artık neden sarı ve bakır yerine krom, paslanmaz çelik krom kullanıyorum? Nikel krom karışımı bunlar arkadaşlar. Onu söyleyeceğim. Arkadaşlar burada ne kadar da kaya ve suya gitmemesini sağlayan formül olsa da toprağın altındaki suları bakır çubuk ve pirinç çubuklar çok seviyor. Pirinç maddesi, bu madde yani 7-8 çeşit elementten bir araya gelmiş. Bakır, nikel, krom, çinko, kalay, alüminyum gibi 7 maddeden oluşan bir birleşenden meydana gelmiş. Normal bir kaya içerisinde de pirincin içindeki maddelerden oluşan parçacıklar var. Ve onun için pirinç maalesef kayaları çok seviyor. Ne kadar engellesek de, bu ne kadar da engellese yine de seviyor yani. Ama krom suyu sevmiyor ve doğal kayaları sevmiyor. Sapında suya ve doğal kayaya gitmesini engelleyen şu borunun içindeki formüller de birleşince bu çubuk bundan her zaman daha iyi oluyor. Artık bakır ve sarı metal pirinç kullanmıyorum arkadaşlar. Paslanmaz çelik krom kullanıyorum. Paslanmaz çelik de diyorlar. Mıknatıs tutmuyor arkadaşlar. Özelliği o. Bakın şu şekilde sökülüp takılması. Bu kadar basit. Bu model bana ait. Bu şekilde bir çubuk sökülüp takılıyorsa bilin ki bana ait. Sapını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar artık bakır ve pirinç maden çubuklarda kullanmayacağım. Şunu da paslanmaz çelikten yapacağım. Daha iyi, o zaman daha iyi olacaktır. Bir saniye durdur İslam. Dur. Arkadaşlar bakın bu kayanın içerisinde görünmese de nikel var, krom var, çinko var, bakır var, kalay var. Yani bu taş en çok bu çubuğa benziyor içeriksel olarak. Buna geldiği zaman bundaki malzemeler bu çubukta pek yok. Yani %10 bu taşın içinde bundan oluşan materyaller varsa, krom, çelik, nikel varsa %10, bu taş buraya geldiği zaman bunun içindeki metaller bunda %80 var. Yani %80. Bu taşın %80'ini bu çubuğu bakır ve sarı metal pirincin içerisindeki maddeler oluşturuyor. Yani %80 bu taşın içindeki içerik buna benzer. Ama buna benzemiyor. Bu taşın içinde bu elementten %10, %5 var. Ama bu taşın içindeki elementler bu sarı ve bakırın içerisinde %80, %90 oranında var. İşte ne kadar da kayayı engelleyen formül koyarsak koyalım, bu çubuklar toprağın altında bu taş daha güçleniyor ve bu çubuklar bu taşa patlıyor genelde. Şu saptaki formülü çıkarsak bu sefer direkt %100 patlıyor buna. Yani onun için artık sarı ve bakır define çubuğu kullanmıyorum. Artık tamamen paslanmaz çelik krom. Hem paslanmıyor, aynı kalıyor, oksitlenmiyor, çok sert, kolay çizilmiyor ve daha iyi buluyor. Sudan da nefret ediyor paslanmaz çelik krom arkadaşlar. Evet, artık gördüğünüz gibi sadece bundan satıyoruz. Sebebi bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bütün sevenlerime selam olsun. Kral alan tarama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2022 model nikel ve krom karışımıdır. Mıknatıs tutmaz. Şuradaki solüsyonun içindeki formülden dolayı su ve doğal kayalara gitmez. Bakın, sökülüp takılması bu kadar basittir arkadaşlar. Bu proje bana ait. Bu şekilde sökülüp takılan ve bu şekilde ölçüleri olan Kral alan tarama bana ait. Kral alan taramayı 7 hareketi var. YouTube Define Kralı kanalımıza gelin. YouTube Define Kralı kanalımıza gelin ve bunun 7 hareketini öğrenin. 7 harekette neler var? Tutuş, yürüyüş, derinlik alma, oda hareketi, tünel hareketi, kasa hareketi, havalandırma hareketi ve arkadaşlar kaya kontrol hareketi. Bunların birçoğunu ben icat ettim ve buldum, sizlere öğretiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bakın arkadaşlar, çubuklar gidiyor ve elle yapma bir kayanın define işaretinin üstünde çarpı yapıyor. İşte bu noktada kaya içinde ya da kaya altında kaç metrede bir şey varıp olmadığını kaya kontrol hareketiyle öğreneceksiniz ve boşuna kayayı kırıp altını kazmayacaksınız. Kaya kontrol hareketi için özel video çektim, kanalımda var. Ama tekrar kaya kontrol hareketi yazarsanız videoyu net izleyebilirsiniz. Bu bir define işareti arkadaşlar. Define işaretini çözmek benim için 5 saniyelik iş. Burası Azerbaycan arkadaşlar. Bakın, müthiş toprağı var. Ama maalesef böyle yemyeşil doğa ve toprak bize bırakmadı. Özellikle son 20 yılda bu iktidar. Lanet olsun diyelim arkadaşlar.